Merhaba, Hacer'in Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için harika bir börek tarifi vereceğim. İster çay saatine, ister kahvaltıya, nasıl isterseniz o şekilde tüketebilirsiniz. İsterseniz çocuklarınızın beslenmesine koyun. Öncelikle hamurumuzu hazırlamakla başlayalım. Kasemize 1 su bardağı ılık süt, yarım su bardağı ılık su. Daha fazla yapmak isterseniz miktarını artırabilirsiniz. Ben bir tepsi yaptım. 2 yemek kaşığı şeker, 1 paket maya, 1 yemek kaşığı, 2 tane yumurta. Sarılarını üzeri için ayıralım. Üzerini kapatalım. Yumurta sarısının üzeri kurumasın. Karıştıralım. Şekerimiz erisin. Unumuzu ilave edelim. Azar azar kontrollü bir şekilde. Çırpıcımızı çıkaralım. 1 tatlı kaşığı tuz ilave edelim. Hamurumuzu spatula ile karıştıralım. Bu şekilde ilk sefer bu şekilde yoğurursak daha kolay oluyor bizim için hamur yoğurması. Kalan unumuzu da azar azar kontrollü bir şekilde ilave edelim. Unumuzu bu şekilde boşaltırsak üzerine daha güzel oluyor. Bir anda boşaltırsak katı olur, fazla gelir. Spatulamızı çıkaralım. Hamurumuzu elimizle yoğuralım. Yumuşacık bir hamur yapalım. Görüyorsunuz pamuk gibi oldu. Üzerine kapatalım. Hamurumuz dinlensin. Bekleme süresi 35-40 dakikayı buluyor. Ortam sıcaklığına göre değişebiliyor. Kullandığımız sıvı malzemelerin sıcaklığına göre değişebiliyor. Benimki yarım saatte mayalandı. Hamurumuzun kasede birazcık havasını alalım. Toparlayalım. Un serpiştirelim. Hamurumuzun içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ilave edelim. 2-3 dakika tereyağıyla bu şekilde yoğuralım. Tereyağını hamurumuza güzelce yedirelim. Tekrar unlayalım. Hamurumuza uzun oval bir şekil verelim. Önce ortadan ikiye keselim. Bu şekilde beze ayırması daha kolay oluyor. Toplamda 12 tane bezeye ayıralım. Hamurumuz büyük küçük olabilir. Kendimiz ayarlayalım küçüklüğünü büyüklüğünü. Büyükleri küçültelim. Ceviz büyüklüğünde parçalar yapalım. Bezelerimiz hazır. 50 gram tereyağı erittim. 1 çay bardağı sıvıya ikisini de karıştırdım. Hazırlamış olduğum bezeleri içerisine batırıyorum. Bu şekilde elimizle genişletelim. Bütün bezelerimizi aynı şekilde yağa batırarak elimizde açalım. Hamurları batırdığımız yağ sıcak olmasın. Hamuru erir, güzel olmaz, kabarmaz.
Bütün bezeleri aynı şekilde açtık. Görüyorsunuz çok güzel kabardı. Durduğu yerde de kabarıyor. Tepsimizi alalım. Üzerine kapatalım. 5-10 dakika dinlendirelim. Hamurumuzu dinlendirdik. Şimdi de teker teker açalım. Masamızı hafiften yağlayalım. Kalan yağını yağlayalım. Açması çok kolay. Oklava merdane kullanmıyoruz. Açarken zorlanmıyoruz. Lület yardımıyla şeritler çizelim. Bu şekilde elinizde lület yoksa bıçakla da çizebilirsiniz. Şeritleri kısa çizdiğim için başlarından tekrar birer daha çizdim. İç harcı olarak ben peynir kullandım. İstediğiniz iç harcı kullanabilirsiniz. Kenarlarından içine doğru kapatalım. Bu şekilde rulo yapalım. Tepsimizi alalım. Bütün hamurlarımızı aynı şekilde açalım. Çok kolay açılıyor. Yağ batırdık deyin aman aman yağlı bir börek değil. Normal bir börek oldu. Fazla yağ kullanmak istemiyorsanız yarım çay bardağı da sıvı yağ yeterli. Kenarlarını içine katlayalım. Sararken birazcık kendimize doğru çekersek daha güzel olur. Çıtır çıtır olur dışı. Tepsimizi alalım. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Sevdiklerinize de tavsiye etmeyi unutmayın. Bildirim zilini açarsanız güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Bir emoji de dahi olsa bırakmayı unutmayın. Hangi ülkeden izliyorsanız yazarsanız da çok sevinirim. Saralım içe doğru. Hamurlarımızın hepsini aynı şekilde sardık. Tepsimize alalım. Üzerini kapatalım. Hamurumuz mayalansın. Kalan yağımızı hamurların üzerine birazcık boşaltalım. Bu şekilde sarıp dolaba koyabilirsiniz. Sabah kalkıp pişirebilirsiniz. O şekilde de güzel olur. Üzerini kapatın, dolaba koyun. ...180 derecede nar gibi kızardı gördüğünüz gibi. Pişme süresi 35-40 dakika. Fırınlara göre değişebilir bu süre. Doku testi yapalım. Yumuşacık oldu. Evet arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.